Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, en son zamanlarda inanın ki en çok istek alan tarif çikolatalı muffin tarifiydi. Bildiklerinizden çok farklı, orijinal. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 3 tane orta boy yumurtayı kasemize alalım. 1 su bardağı şeker. 1 pakette vanilya şekerimizi ilave edelim ve mikserimizin şöyle nasıl diyeyim size, yüksek devrinde bir 5 dakika köpürmesini sağlayalım. Ben burayı yine hiç atlamadım sevgili arkadaşlarım. Bakın, siz yumurta ve şekerin değişimini sadece izleyerek fark edebilirsiniz. Hafiften köpürmeye başladı. Bakın, böyle bembeyaz krema haline gelecek. Bu yaklaşık bir 4-5 dakikada bu kıvama getiriyorsunuz. Bu tabii ki biraz da mikserinizin gücüne bağlı. Şimdi yumurta ve şekerimizi köpürttükten sonra 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, gördüğünüz gibi yarım su bardağı ekledik. Bu da çok önemli bir detaydır. 50 gram yumuşak tereyağımızı ilave edelim. Şöyle gösteriyorum size. Oldukça yumuşamıştı. Hani fırını açtığımız için fırında biraz bekletip döktüm. Ve 1 yemek kaşığı da limon suyu. Ben bunların hepsini size videonun sonunda etkilerini, neden eklediğimizi tek tek anlatacağım. 1 yemek kaşığı limon suyumuzu ekledik. 2,5 su bardağı unumuz var. Unumuza 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı gördüğünüz gibi tepeli nişasta. Buğday da olur, mısır da olur, fark etmez. Hepsini, yani bu kuru malzemeleri güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonra elekten geçirerek önceki harcımıza ilave edelim. Tekrar eleyelim. Bu çok önemli bir işlemdir. Hem kabartma tozu hem nişasta her tarafa eşit oranda dağılmış oluyor. Ve şimdi mikserimizi hiç çalıştırmadan önce bir toparlayalım. Birden çalıştırırsak ne diyoruz? Kaş, göz, kiprik hepsi un olur. Önce bir çalıştırmadan hafif unu yedirdim. Daha sonra çalıştırmaya başladım. Tamamen pürüzsüz bir hale getirin. Yani hiç un kalmasın, pütür kalmasın. Yaklaşık 2 dakika diyebilirim. Ve 2 dakikanın sonunda kek harcımız bu kıvamda olacak. Ben kıvamını size şöyle detaylı göstermek isterim. Oldukça güzel, akışkan, sünen bir kek harcımız var. Şimdi harcımızdan göz kararı 2 kepçe bir kaseye alalım. Bunun içerisine de 1 tatlı kaşığı kakaomuzu ilave edelim. Onu da yine mikserle güzelce yedirelim. Bu da böyle muffinlerimizin içine kakaolu bir kek vereceğiz. Çok güzel, muazzam olacak. Bakın sevgili arkadaşlarım, ne kadar güzel bir renk verdi. Bunu da videonun sonunda anlatacağım size. Şimdi hem 2 tane muffin harcı hazırladık. Biri kakaolu, bir tanesi sade kek. Şimdi bu sade kekin içerisine 1 su bardağı damla çikolatamızı ilave edelim. Ben yarısını sütlü, yarısını bitter kullandım. Bir spatula yardımıyla da damla çikolatalarımızı en son ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir harmanlayalım. Böyle bile ne kadar güzel görünüyor değil mi? Böyle tane tane içerisinde. Şimdi muffin harcımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi akışkan, çikolatalı bir harcımız var. Ben bugün böyle bir muffin kalıbı kullanıyorum ama içine özel muffin kağıtları kullandım. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Yağlayarak da çalışabilirsiniz. Toplam 12 adet güzel şişko bir muffin yapacağız. Muffin harcını porsiyon yapabilmek için de bir dondurma aparatı tavsiye ederim. Eşit oranda oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor ve çok pratik oluyor. Şimdi bütün muffin kalıplarına eşit olacak şekilde 2 top. Yani önce bir tur yapıyorum. Daha sonra bir tur daha sade çikolatalı harcımızdan ekleyelim. Böyle çalışırsanız hem muffinler aynı büyüklükte oluyor hem de aynı harcı kullanmış oluyorsunuz. 2 tur sade ekledik. Şimdi bir tur da kakaolu muffin harcımızdan tam ortasına ekleyelim. Tekrar yüzeyine bir tur daha sade çikolatalı harcımızı ekleyerek bitiriyoruz. Hepsini de böyle bütün açılardan size gösteriyorum. Benim videolarımı izlerken istiyorum ki aklınızda hiç soru kalmasın. 2 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız var. Onu da üzerine güzelce serpiştirerek tarifimizi bitirelim. Tamamen bitirdikten sonra biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, ben bütün kek tariflerimde bu püf noktası bana aittir.
Üzerine mutlaka tereyağı bırakıyorum. Güzel açılmasını sağlıyor. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı incecik yaprak gibi bıçakla keserek tam ortasına muffinlerin bırakın. Bakın size çok detaylı da göstereceğim. Yani incecik bir dilim işimizi görüyor. Ve bütün muffinlerimiz bitti. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 30 dakika pişmeye gönderdik. Fırın kapağını 30 dakika asla açmayın. 30-35 dakikada olabilir. Ben tam 30 dakika pişirdim. Fırından çıkardım. Şöyle izleyin sevgili arkadaşlarım. Ben tarifi hiç övmeyeyim. Hani ben ne kadar översem öveyim. Sonuçta videoda övdüğüm tarif yoksa boş konuşmak oluyor. Böyle bir güzel kabarma olamaz. Rengi, kabarması, görünüşü mükemmel. Çizgi filmlerinde olur ya böyle muffinler, aynı onun gibi oldu. Ve sunum için hazırladım. Sizlere şöyle detaylıca gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sizlere çok istek alan muffin tarifini hazırladım. Çok mutluyum. Çocukların hepsini çok seviyorum. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, muffinlerimizi ekledik. Şimdi böyle fırından ben çıkaralı henüz 15 dakika oldu. Daha çok sıcak, soğumamıştı bile. Şöyle kağıdından çıkarıyorum ve size ne kadar yumuşak, nemli olduğunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Zaten şöyle yakından izlediğinizde nasıl nemli ve güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Muffin yapmak normal kek hamuru değil. Gördüğünüz gibi ölçülerimiz çok farklı. Yani farklı bir çalışma sistemi uyguluyoruz bunda ki muffininiz uzun süre nemli kalsın, yumuşacık olsun ve çok güzel kabarsın. Siz izlerken sevgili arkadaşlarım hemen püf noktalarına geçiyorum. Kullanmış olduğum unun protein oranı 9,5'ti. Düşük protein kullandım. Maksimum 10 tavsiye ederim. Kullanmış olduğum kakao dark kakao olarak geçiyor. Yani normal kakao gibi değil bu. 1 tatlı kaşığı gördüğünüz gibi harcımızı neredeyse simsiyah yaptı. Dark kakao kullanırsanız çok etkili olur. Hem pastanızda acı bir tat bırakmıyor hem de muazzam bir aroması var. Bunların ikisi önemli püf noktasıydı. Limon suyunu neden ekledim? Limon suyu kabarmasına etki eder ve stabil kalmasına asit olduğu için sağlayacaktır. Yani yerken limon tadı gelmiyor ama o işlemini görüyor arka tarafta. Mutfak kendi halinde bir kimya olduğu için bunlara dikkat ederseniz yumuşaklığına bakar mısınız? Mükemmel muffinler yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.